Bildiğiniz üzere Adventure Time serisi kimi bölümlerinde eğlenceli olduğu kadar karanlık ve gerilim dolu anlara da yer vermişti. Özellikle seri içinde bazı bölümlerin sahneleri insanları gerçekten gerilime sokuyordu. Onun için bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisine görmüş olduğumuz en korkunç sahneler hakkında biraz konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Kontrolünü tamamen ele geçirmek için bir büyü hazırlıyordum ama bir hata yaptım. Ve kendi kontrolümü kaybettim. Adventure Time'ın 1. sezon 7. bölümünde Buz Kralı'nın Ricardo'ya adını verdiği kendi bedeninden ayrılmış bir kalp yarattığını görmüştük. Bölüm içinde Ricardo, Finn ve Jake'in dostu Prenses Jiglet'i etkilemeye çalışıyordu. Ancak onun gerçek niyeti fazlasıyla korkunçtu. Bölümün sonlarında Ricardo'nun Jiglet'in kalbini çıkarıp yerine kendisini yerleştirmek istediğini görmüştük. Ricardo'nun bu planı açıkladığı sahne onun psikopatça tavırları ve buz gibi soğukkanlılığı nedeniyle oldukça rahatsız ediciydi. Ona ne yapmıştım? Tek bildiğim Betty'yi bir daha hiç görmedim. O zamandan beri bu görüntüleri hep görüyorum. Tacı taksam da takmasam da. Bana sırlar anlatıyorlar. Dizinin 3. sezon 20. bölümünde Finn ve Jake Buz Kralı'nın günlüklerini izlerken onun trajik geçmişini öğrenirler. Buz Kralı'nın aslında Simon Petrikov adında biri olduğunu ve tacı yüzünden dedirdiği anlaşılır. Bölüm içinde Simon'ın tacı ilk taktığında aklını kaybetmeye başladığını ve Betty kaybettiğini anladığımız sahne hem duygusal hem de ürkütücüdür. Zaman içinde tacın lanetinin Simon'ı ele geçirdiği anlar onun insanlıktan uzaklaştığını gösteriyordu. Jake, Prenses. Yine 3. sezon içinde yer alan bir bölümde, yani 3. sezon 12. bölümde Finn ve arkadaşları bir hayaletin onları hedef aldığı iddia edilen bir malikanede buluşurlar. Ancak doğruyu söylemek gerekirse olaylar giderek daha karmaşık bir hal alır. Hayaletin varlığına dair ipuçlarının ortaya çıkması, odalarda beliren korkutucu mesajlar ve tuhaf olaylar gerilim yaratır. Özellikle bölüm içinde Jake'in sahte ölüm sahnesi ise izleyicileri şok eder. Dördüncü sezon 25. bölümde Buz Kralı Marcel'ini ziyaret etmek ve birlikte şarkı bestelemek ister. Ancak bölümün ilerleyen dakikalarında Simon'ın geçmişte Marcel'ine baktığı ve onunla bağ kurduğu ortaya çıkar. Simon'ın kıyamet sonrası hayatta kalmaya çalışırken aklını kaybettiği sahneler hem trajedik hem de tüyler ürperticidir. Özellikle Simon'ın notlarına yazdığı "Sana ne kadar değer verdim, unutmamalısın" mesajı Marcel'in geçmişte yaşadığı travmayı hatırlatır. Evet, peki madem. Jake de tam olarak böyle yapmamızı isterdi, değil mi? Boş ver, vazgeçtik Neptün. Sürpriz zindanlar tam karşımdalar. Ne güzel. 9. sezon 14. bölümde Fern Finn'in yerini almak ister ve ona saldırır. Fern dediğimiz karakter ise Finn'in Çin versiyonudur. Bölüm içinde Fern'ün vahşi tavırları Finn'in Fern'le yüzleşmek zorunda kalmasına neden olur. Fern'ün vahşi bir şekilde kendini klonlamaya çalıştığı sahne oldukça rahatsız edicidir. Finn'in Fern'ü durdurmak zorunda kaldığı ansa karanlık bir dönüş noktasını temsil ediyor. Ağacımdan uzak dur Jake. Bak beni uyarıyorum. Hey dur, ben buradayım. Oradaki ben değilim. 5. sezon 1 ve 2. bölümlerde Finn için zamanla oynaması sonucunda alternatif bir gerçeklikte kendini bulur. Bu bölümler içinde Jake alternatif evrenler arasında dolaşırken Finn'e yardım etmeye çalışır. Bu iki bölümde Leech'in kazandığı bir alternatif evrenin gösterildiği sahne yıkılmış bir dünyanın korkutucu manzarasını bizlere sunuyor. Ayrıca bölüm içinde Finn'in dünyayı kurtarma çabası sırasında kendini kaybetmesi izleyiciyi gerilim içinde bırakıyordu. Cesur olmak zorundasın Simon. Onun için. Simon, söz vermiştin.
Dünyada yer bulmak için çok çalışmalısın. Yine 5. sezon 14. bölümde Marcel'in Simon'la olan geçmişine dair hikayesini anlatırken ikili kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Özellikle bölüm içinde Simon'ın Marcel'ini korumak için tacı takmak zorunda kaldığı sahne oldukça trajik ve ürkütücüydü. Simon'ın delirmeye başladığı anlar tacın ne kadar tehlikeli olduğunu bizlere gösteriyordu. İkinci sezon 24 ve 25. bölümlerde Leech özgür kalmayı başarmıştı. İlk başta Leech'in planı eski güçlerini toplayıp dünyaya kaos saçmakken Finn ve Jake buna engel olmuştu. Ancak bir sonraki bölümde Lynch Prenses Jiglet'in bedenini ele geçirmiş ve dünyayı yok etmeye çalışmıştı. Ancak bu sefer Finn ve Jake'e Buz Kralı da yardım ederek Leech'i durdurmayı başarmışlardı. Bölümde Leech'in Jiglet'in bedenini kontrol ettiği sahneler fazlasıyla ürperticiydi. Özellikle Leech'in soğukkanlı ve tehditkar konuşmaları sahneyi unutulmaz yapıyordu. Önce davranmayı kesin ve hemen şu rampaya tırmanın. Golya'da karşı mı geliyorsunuz? Burada benim sözüm geçer. Benim sözümü dinleyeceksiniz. Çabuk kımıldayın bakalım. Neyi bekliyorsun sen? Dur. 4. sezon 10. bölümde Prenses Jiglet ölümsüz bir lider yaratmak için Goliath adında bir yaratık yapar. Goliath dediğimiz karakter ilk başlarda fazlasıyla saf ve iyi niyetli bir karakter gibi görünse de bölümün sonlarına doğru kendisinin kontrolden çıktığını görmüştük. Özellikle de bölüm içinde Goliath'ın otoriteyi ele geçirme arzusu ve tehditkar tavırları oldukça gerilimliydi. Hatta Jake'in Goliath'a karşı zihinsel bir savaşa girdiği sahne ise izleyicileri tedirgin ediyordu. Prenses miymiş? Bilmiyordum. 4. sezon 13. bölümde kurabiyeden oluşan bir karakter görüyoruz. Bu karakter Prenses Kurabiye olarak tanınmak için Şeker Krallığı'nda bir isyan başlatıyor. Bölüm içinde Prenses Kurabiye'nin Jiglet'e olan saplantısı ve kendine zarar verme eğilimi sahneyi rahatsız edici bir hale getiriyordu. Onun içsel çatışması ve duygusal kırılganlığı izleyicileri fazlasıyla etkiliyordu. Artık başkasıyla birlikte. Kiminle? İyi bir adam. Merak etme. Ne yaptığını sanıyorsun sen? 5. sezon 5. bölümde Finn küçük insan figürleriyle oynayarak onların hayatlarını kontrol etmeye çalışıyordu. Bu deney giderek daha karanlık bir hal alıyordu. Özellikle bölüm içinde Finn'in minyatür insanları manipüle ederek kendi arzularını tatmin etmeye çalıştığı sahneler fazlasıyla rahatsız ediciydi. Minik figürlerin birbirine zarar verdiği anlarsa etik bir sorgulama yaratıyordu. Kim yaptı peki? Bunu o yaptı. Çılgın geyik. 3. sezon 15. bölümde ise Finn ve Jake Şeker Krallığı'nda bir geyikle karşılaşır ve geyik Finn'e saldırarak bacaklarını kırar ve onu bayıltır. Finn uyandığında Şeker Krallığı'nın terk edilmiş olduğunu fark eder ancak daha sonradan Jake'i bulmayı başarır. Jake bu durumu önemsemez ve her şeyin normal olduğunu iddia eder. Finn sonunda Şeker Krallığı halkının bir bodrumda esir tutulduğunu keşfeder. Olayın arkasında insansız hareketler sergileyen tuhaf bir geyik vardır. Bölümün sonunda Finn ve Jake halkı kurtarsa da geyik hiçbir açıklama yapmadan kaçar. Ve doğruyu söylemek gerekirse özellikle tam bu sahneler fazlasıyla gerilim doludur. Açıkçası bu bölümler Adventure Time'ın hem ikonik hem de karanlık yönlerini mükemmel bir şekilde yansıtarak bizlere unutulmaz ve biraz da travmatik anlar yaşatmıştı. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde görmüş olduğumuz en travmatik ve korkunç sahneler hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.